Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde 3 farklı tuval boyayacağım. Bu tuvaller 10'a 10 santim boyutunda mini tuvaller. Duvarda güzel duracağını düşündüm ve bu tuvaller için 3 farklı görsel seçtim. Sade görseller olmasını istedim. Eğer siz de beğendiyseniz açıklama kısmındaki linkten bu görsellere ulaşabilirsiniz. Aynı çalışmayı sizler de yapabilirsiniz. Akrilik boya çalışması yapacağım. Siz farklı boyalar da kullanabilirsiniz. Yağlı boya kullanabilirsiniz. Evinizdeki guaj boya ve diğer boyalarınızı değerlendirebilirsiniz. Boyalarımın renklerini görsellerime uydurmaya çalışacağım. Çünkü ben görsellerimin arka plandaki renklerini de çok beğendim. Belki Oxford yeşil rengimi 1-2 ton beyaz ile açabilirim. Çeşitli boyutlarda fırçalarım var. Sizler orta boy kesik bir fırça edinebilirsiniz. Kesik fırçalarla çalışmanız daha rahat olacaktır. Veya evinizdeki diğer fırçaları da kullanabilirsiniz. Eli kalem tutabilen herkes fırça da tutabilir. Bastırmadan hafif dokunuşlarla boyamızı yapacağız. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Karbon kağıdımı koyuyorum. Üzerine görselimi ekliyorum. Konumunu belirleyerek görselimin kopyasını çıkarmaya başlıyorum. Resim yapmak bir yetenek gerektirmiyor. Hepiniz dilediğiniz resimleri evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Akrilik boyalarımızı her zaman iyice çalkalıyoruz. Boyama aşamasına başlıyoruz. Fırçamızı bastırmadan hafif bir şekilde boyama işlemimizi yapıyoruz. Dediğim gibi dilerseniz akrilik boya yerine yağlı boya kullanabilirsiniz. Evinizdeki diğer boyaları değerlendirebilirsiniz. İkinci tuvalimin renklendirmesini yapmaya başladım. Beyaz ile Oxford yeşilini karıştırdım. Bugün kullandığım boyamın markası Cadence. Ben Cadence marka boyalardan çok memnunum. Akrilik boya dışında kumaş boyalarını da sıkça kullanıyorum. Sizler de gönül rahatlığıyla Cadence markayı tercih edip kullanabilirsiniz. Üçüncü tuvalimin renklendirmesini yapmaya başlıyorum.
Boyama işlemlerini tamamladım. Şimdi çizgilerini çekmeye başlıyorum. Çizgilerin kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İnce yapmak istediğiniz yerlerde fırçanızı dik tutmanız gerekiyor. Kalın yapmak istediğiniz yerlerde fırçanızı biraz eğebilirsiniz. Tüm çizgilerin aynı boy olmasına gerek yok. Sonuçta tuval çalışması yapıyoruz. Boya çalışmalarında muntazamlık aramanıza gerek yok. Olabildiğince düzgün yapmanız yeterli. Evet, ilk çalışmamızı tamamladık. Kurumaya bırakıyoruz ve ikinci çalışmamıza geçiyoruz. İkinci çalışmamızı da tamamladık. Kurumaya bırakıyorum. Üçüncü çalışmaya başlıyorum. Dudak kısmında kahverengilik var ancak ben siyahla geçmek istedim. Sizler resimdeki gibi yapabilirsiniz.
çalışmamız da hazır durumda. Bazı tuvallerde karbon kağıdından kalma izler var. Onları beyaz ile kapatacağım. Sizler de tuvalinizin boyamadığınız kısmı kirlenirse bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şu şekilde yedirirseniz çok belli olmayacaktır. Akrilik tuval boyama çalışmamızı tamamladık. Sonuçtan çok memnunum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit. Herhangi bir yetenek gerektirmiyor. Karbon kağıdı ile kopyamızı çıkardık ve keyifle boyama işlemlerimizi yaptık. Bu çalışmanın üzerine akrilik vernik de uygulayabilirsiniz veya benim gibi mat bir şekilde bırakabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim istiyorum sizlere. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz çalışmaları, soru ve görüşlerinizi bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.